Tarih boyunca birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış, geniş toprakları ve zengin tarihiyle dikkat çeken, çeşitli kültürlerin birleşiminden şekillenmesi, edebiyattan müziğe, mimariden sanata kadar pek çok alanda önemli eserlere sahip bir ülkedir. Bu video, Rusya'nın tarihini ve kültürünü derinlemesine keşfetmek isteyenler için bir rehber niteliğindedir. Don't forget to subscribe to my channel, like videos, make comments. Bugün size bu videoda Rusya'nın nüfusu ve dilini, Rusya'daki din dağılımını, Rusya tarihini, Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerini, Rusya'nın Ukrayna işgali, Rusya'nın iklimi, Rusya'daki tarım, Rusya'daki yaşayan Müslümanlar, Rusya'daki eğitim, Rusya'daki sağlık, edebiyat ve Rus mutfağını size anlatacağım. Не забудьте подписаться на мой канал, понравится видео прокомментировать. Rusya 144 milyon 48 bin 846 ile dünyanın en kalabalık 9. ülkesidir. Rusya'nın komşuları Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Kaliningrad, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur. Deniz sınırı olarak Okhotsk Denizi ile Japonya, Bering Boğazı ile bir ABD eyaleti olan Alaska ve Karadeniz'de de Türkiye ile de komşudur. Rusya'nın başkenti ise Moskova'dır. Resmi dili Rusçadır. Rusya'da 160 etnik grup tarafından 100'den fazla dil ve lehçe konuşulmaktadır. 2002 nüfus sayımına göre Rusça 142.6 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İkinci en çok konuşulan dil 5.3 milyonla Tatarca ve üçüncü en çok konuşulan dil 1.8 milyonla Ukraynacadır. Rusça ülkenin resmi dilidir ancak cumhuriyetler veya diğer özel bölgelerde Rusça birlikte diğer dil veya diller de resmidir. Rusya mutfağına baktığımız zaman ise özellikle çorba, kümes hayvanları, balık yemekleri ve tuzlu hamur işleri ile bilinmektedir. Lahana çorbası, şiçi, borş, bilini, Kiev tavuğu, Rus salatası ve bov stroganoff en bilinen Rus yemekleridir. Vodka, Rusya'nın milli içkisi olarak görülmektedir. Rusya'da din dağılımı şöyledir. Rus Ortodoks %71, diğer Hristiyan %3, dinsizler %15, İslam %10, diğer dinler ise %1'lik kısma sahiptir. Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerine bakalım. Türkiye, Soğuk Savaş yıllarında ABD'nin yanında dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin karşısında yer almıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde ikili ilişkiler her geçen yıl yükselen bir ivmeyle olumlu yönde seyretmiştir. 2015 yılı sonlarında Suriye İç Savaşı ile bağlantılı olarak yaşanan uçak krizinin ardından ilişkiler kopma noktasına gelmişse de bu süreç uzun sürmemiş ve her iki ülkenin karşılıklı olumlu yaklaşımı ile yeniden güçlendirilmeye başlanmıştır. Küresel siyasete ilişkin pek çok alanda ve özellikle Suriye'de yaşanan küresel savaşta Türkiye ile Rusya arasında güçlü ve yakın bir işbirliği bulunmaktadır. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de oldukça güçlüdür. 2010'ların başlarında 40 milyar dolar seviyelerini zorlayan ticaret hacmi son yıllardaki düşüşe rağmen yine de çok yüksek seviyededir. Ve Rusya halen Türkiye'nin en önemli ticari ortağı konumunu muhafaza etmektedir. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar 10'ar milyar dolar düzeyinde olup Rusya'da bugüne kadar Türk şirketlerince hayata geçirilen 2000 civarındaki projenin toplam maliyeti 60 milyar doların üzerindedir. Öte yandan iki ülke arasındaki stratejik işbirliği enerji alanına da yansıtmaktadır. Türkiye'nin başat enerji tedarikçisi konumundaki Rusya, aynı zamanda Akkuyu nükleer santrali ve Türk Akım gibi iki önemli projede de Türkiye ile işbirliği halindedir. Türkiye ile Rusya arasındaki bir diğer güçlü alan da turizmdir. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Türkiye'yi yılda 30 milyonun üzerinde turist ziyaret ederken bu sayının 4 milyondan fazlasını Rus vatandaşları oluşturmaktadır. 2015 yılında Avrupa'nın en büyük camisi konumundaki Moskova Merkez Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılmıştır.
Türkiye, Rusya'nın ihracatında 5. ithalatında ise 16. sırada yer almıştır. Rusya para birimi rubledir. 100 ruble 34.74 Türk lirasıdır. Rusya'nın başkenti Moskova'dan Türkiye'nin en büyük metropol şehri olan İstanbul'a aktarmasız uçak 2 saate gitmektedir. Rusya eğitimi anayasal olarak tüm vatandaşlara parasız eğitim sunmaktadır. Eğitimde bilim ve teknolojiye verilen büyük önem sonucunda genellikle tıp, matematik, bilim ve uzay araştırmaları yüksek bir düzeydedir. 1990 yılından bu yana okul eğitimi 11 yıldır. Devlete ait ortaöğretim okullarında eğitim parasızdır. Üniversite düzeyinde eğitim ise bazı istisnalar dışında ücretsizdir. Rusya Ulusal Marşı. Rusya'nın geçmiş tarihine doğru yolculuk yapalım. Ülkenin tarihsel kökenine dair yapılan araştırmalar, Rusların bugün bulundukları coğrafyaya ne zaman, nasıl ve nerede geldikleri net olarak tespit edememektedir. Milattan önce 8. yüzyıl civarında Kuzey Karadeniz kıyılarına yerleşen Yunan kolonileri ve Rusya-Ukrayna step bölgelerine yerleşen İskit ve Sarmatların bu bölgenin bilinen en eski yerleşimcileri olduğu kabul edilmektedir. 9. yüzyılda Varegler tarafından kurulan ve yönetilen Ortaçağ Kiev Rus Devleti ortaya çıktı. 988 yılında Bizans İmparatorluğundan Ortodoks Hristiyanlık kabul edilerek sonraki milenyum için Rus kültürü tanımlanan Bizans ve Slav kültürlerinin sentezi başladı. Rusların 9. yüzyılda kurulan Kiev Knezliği ile tarih sahnesine çıkmış, Kiev Knezliği 13. yüzyıl ortalarına kadar ayakta kalmış ve 1240 yılında Moğollar tarafından yıkılmıştır. Altın Orda Devleti'nin Güney Rusya'yı 200 yıl hakimiyeti altında tutmuş, bu süreçte Moskova Rusların siyasi merkezi olarak öne çıkmaya ve Moskova Knezliği de Kiev Knezliğinden kalan boşluğu doldurmaya başlamıştır. 15. yüzyıl ortalarında 3. Ivan yönetiminde Altın Orda Devleti kontrol altına alınmış, İstanbul'un Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesiyle birlikte Rusya Bizans'ın halifi olarak kendisini öne çıkarma çabası içine girmiştir. Rusya'nın 16. yüzyıl ortalarında 4. Ivan tarafından kurulan Rus Çarlığı güçlü bir devlet yapılanmasına kavuşmuş, bu asrın sonlarından itibaren Orta Asya coğrafyasında İngiltere ile Rusya arasında büyük bir güç mücadelesi başlamış, sömürgeci bir anlayışla bölgeye yönelen iki ülkenin mücadelesinden en büyük zararı bölgedeki Türk hanlıkları görmüştür. Çarlık Rusyası bu yüzyıldan itibaren 19. yüzyılın sonlarına kadar Orta Asya coğrafyasındaki Türk devletlerine karşı büyük bir işgal hareketi sürdürmüştür. Birinci Dünya Savaşı sonrası Çarlık Rusyası yıkılmış, 1917'de gerçekleşen Bolşevik devrimini takip eden süreçte Sovyetler Birliği kurulmuştur. Bu süreçte başkent Moskova'ya taşınmış, ihtilal karşıtları ile kanlı bir iç savaşa girilmiştir. 1917-1922 yılları arasında devam eden savaşta yaklaşık 3 milyon insan hayatını kaybetmiştir. İç savaşın ardından Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan gibi geçici bağımsızlık dönemi yaşayan devletler tekrar ele geçirilmiş, Ukrayna, Belarus ve Transkafkasya ile birleştirilmiş ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluşturularak
Anayasası 6 Temmuz 1923'te yürürlüğe girilmiştir. Bu birliği daha sonra 1924'te Özbekistan ve Türkmenistan, 1929'da Tacikistan katılmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ilk dönemde dış politikada genel olarak barış yanlısı bir politika izlemiş ve Almanya, Türkiye, İran, Afganistan gibi devletlerle çeşitli paktlar, tarafsızlık antlaşmaları imzalamıştır. Lenin'in 1924'te ölmesinin ardından devletin başına geçen Joseph Stalin, sanayileşme ve zirai kolektifleşme konularında oldukça katı politikalar uygulamıştır. Bu süreçte din hayatın dışına çıkartılmış, kiliseler kapatılarak müze ya da lokale çevrilmiş, eğitim kilisenin kontrolünden alınarak mal varlıklarına el konulmuştur. Her alanda Ruslaştırma politikası uygulanmaya başlanmış, eğitimde Rusça zorunlu dil haline getirilmiş, Rus Slav olmayan toplulukların alfabeleri Ermenistan, Gürcistan ve Baltıklar hariç Kiril alfabesine dönüştürülmüştür. İkinci Dünya Savaşı da her ne kadar savaşın galip ülkeleri arasında yer alsa da Sovyetler Birliği için oldukça ağır sonuçlar doğurmuştur. Savaşta yaklaşık 7,5 milyon asker, 6,8 milyon sivil insan yaşamını yitirmiş, 25 milyon insanın evi tahrip edilmiş, ülkede altyapı büyük zarara uğratılmış, sanayi kuruluşları ve iş yerleri yok edilmiştir. Savaşın ardından Doğu Avrupa ve Balkan coğrafyası Sovyet Rusya'nın nüfus sahasına bırakılmış ve 1990'lara kadar yaklaşık yarım yüzyıl devam eden Soğuk Savaş dönemi başlamıştır. Bu dönemde dünya ABD ve Sovyetler Birliği Savaşı'nın çektiği iki kutuplu bir mücadele alanına dönüştürülmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda ABD öncülüğünde NATO kurulmuş ve savaşta olumsuz etkilenen Avrupa ekonomileri Marshall Planı ile güçlendirilmiş. Buna karşılık Doğu bloğunda ise Rusya öncülüğünde Comecon ve Varşova Paktı gibi ilk girişimler öne çıkmıştır. Stalin'den sonra yönetime gelen Nikita Khrushchev bir önceki döneminin politikalarını eleştirilerek de Stalinizasyon sürecini başlatmıştır. 1961 yılında Berlin Duvarı'nın örülmesi ve 1962 yılında ABD'nin Türkiye'ye, Sovyetler Birliği'nin de Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesiyle başlayan Küba krizi, Soğuk Savaşı derinleştirici bir etki yaratmıştır. Sovyetler Birliği 1978 yılında Afganistan'ı işgal etmiş ancak yaklaşık 10 yıl süren işgal sonunda ABD'nin de desteğiyle ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kalmıştır. 1985 yılında yönetime gelen Mikhail Gorbaçov, artık ayakta durmakta zorlanan Sovyetler Birliği'nin ömrünü uzatmak için açıklık, glasnost ve yeniden yapılanma, perestroika gibi hamleler gerçekleştirmiş. Fakat 1990'lara gelindiğinde Sovyetler Birliği dağılarak son bulmuştur. Bu süreçte Rusya önce büyük bir ekonomik bunalım süreci yaşamış, ardından 2000'li yıllardan itibaren yeniden toparlanmaya başlamıştır. Bu süreçte Rusya, temel stratejisini eski SSCB içerisinde yer alan devletler üzerinde etkinliğini kaybetmemek olarak belirlemiştir. Rusya, bu bağlamda söz konusu ülkelere yönelik sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel müdahalelerini çeşitli biçimlerde sürdürmektedir. Yaşanan siyasi süreçlere ve iç sorunlara müdahil olarak kendisi için avantaj oluşturmaya çalışmaktadır. Rusya bu noktada askeri operasyon ve işgal gerçekleştirmekten de çekinmemiş, önce kendi toprakları içerisinde yer alan Çeçenistan'ı işgal etmiş, ardından 2008 yılında Gürcistan'a yönelik askeri ve siyasi bir operasyon düzenlenmiş, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerde yaşanan siyasi süreçlere müdahil olmuş ve son olarak 2014 yılında Ukrayna sınırları içerisinde yer alan Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne de müdahale etmiş ve gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından 17 Nisan 2014 tarihinde Kırım'ı ilhak ettiğini açıklamış, ancak bu ilhak birkaç devlet dışında uluslararası alanda kabul görmemiştir. 2014 Ukrayna devriminin ardından Rusya Kırım'ı ilhak etti ve Rus destekli paramiliterler Luhansk ve Donetsk oblastlarından oluşan Güneydoğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinin bir bölümünü ele geçirerek bölgesel bir savaşa yol açtılar. Mart 2021'de Rusya, Ukrayna sınırı boyunca sayıları 190 bine kadar varan asker ve teçhizat ile büyük bir askeri yığınak yapmaya başladı. Yapılan askeri yığınaklara rağmen Ukrayna'yı işgal etme veya saldırma planları işgalden bir gün öncesine kadar çeşitli Rus hükümet yetkilileri tarafından inkar edildi. 21 Şubat 2022'de Rusya Donbas'ta tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı.
Ertesi gün Rusya Federasyon Konseyi oy birliğiyle askeri güç kullanımına oy verdi ve Rus birlikleri her iki bölgeye de girdi. İşgal 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06:00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması amacıyla özel bir askeri operasyon ilan etmesiyle başladı. Putin konuşmasında irredentizmi destekledi, Ukrayna'nın devlet olma hakkına karşı çıktı ve yanlış bir şekilde Ukrayna'nın etnik Rus azınlığa zulmeden neonaziler tarafından yönetildiğini iddia etti. Konuşmadan dakikalar sonra füzeler ve roketler başkent Kiev'de de dahil olmak üzere birçok Ukrayna şehrini hedef aldı ve bu hava saldırılarına karada da farklı cephelerden işgaller takip etti ve hala çatışmalar devam etmektedir. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Videos zu mögen, Kommentare abzugeben. Rusya iklimi genel itibariyle ılıman iklim kuşağında yer alan Karadeniz kıyılarında görülen subtropikal iklimden yıllık sıcaklık farkının 80 dereceye vardığı Güney Sibirya'daki sert karasal iklime ve kuzeydeki kutup iklimine kadar değişen bir iklim mozaiğine sahiptir. Ülkenin kuzeyi Arktik kuşağında bulunurken güneyde Karadeniz kıyılarında subtropikal iklim özellikleri görülmektedir. Doğu Sibirya karasal iklimin etkisi altındayken Rusya'nın uzak doğusu muson yağmurları nedeniyle yıllık 1000 mm3 yağış almaktadır. Rusya'daki Müslümanlarla ilişkisine baktığımız zaman tarihsel ve siyasi açıdan bakıldığında Rusya, İslam'a ve Müslümanlara karşı en büyük zulümleri uygulayan devletlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Çarlık Rusyası döneminden bu yana Rusya Kırım'dan Kafkasya'ya, Mavera Nehir'den Orta Asya steplerine kadar çok geniş bir coğrafyada Müslümanlara uyguladığı soykırım, katliam, zorunlu sürgün ve asimilasyon politikalar uygulamıştır. Söz konusu coğrafyada yaşayan milyonlarca insan yüzlerce yıldır Rus zulmüne maruz kalmış, hayatlarını kaybetmiş, vatanlarını terk etmek zorunda kalmış, asimile edilerek dini ve kültürel değerlerinden uzaklaştırılmıştır. Putin yönetiminin de siyasi düzenlemede İslam'a karşı son yıllarda ılımlı bir politika izlediği, bu yolla ülkesindeki Müslüman nüfusu kontrol etmeyi hedeflediği görülmektedir. Rusya'da sağlık, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rus nüfusun sağlık, sosyal ve ekonomik yaşam tarzı değişiklikleri sonucunda önemli ölçüde azalmış olup ortalama yaşam beklentisi 2006 ve 2009 yılları arasındaki erkeklerde 1,4 yıl ve kadınlarda 2,4 yıl artış olması ile eğilim son yıllarda tersine dönmüştür. 2009 yılı itibariyle Rusya'da beklenen yaşam süresi erkeklerde 62,77 yıl ve kadınlarda 74,67 yıldır. Erkeklerdeki düşük yaşam beklentisinin nispeten en büyük nedeni çalışma çağındaki erkeklerde yüksek ölüm oranıdır. Ölümlerin çoğunluğu alkol zehirlenmesi, sigara, trafik kazaları ve şiddet suçu gibi önlenebilir nedenlerden meydana gelmektedir. Beklenen yaşam süresindeki büyük bir cinsiyet farkı ve 2. Dünya Savaşı'nda verilen büyük kayıpların kalıcı etkisi sonucunda cinsiyet dengesizliği günümüzde de devam etmektedir ve her kadın için 0,859 erkek düşmektedir Rusya'da. Rusya edebiyatına baktığımız zaman 18. yüzyılda Rus aydınlanma döneminde Rus edebiyatının gelişimi Mihail Lomonosov ve Denis Fonvizin eserlerini arttırmış, 19. yüzyılda modern bir yerli gelenek tüm zamanların en büyük yazarlarından bazılarını ortaya çıkarmıştır. Rus şairliği altın çağı olarak da bilinen bu dönem modern Rus edebiyat dilinin kurucusu kabul edilir ve sık sık Rus Shakespeare'sı olarak tarif edilen Alexander Pushkin ile başlar. 19. yüzyıl Mihail Lermontov ve Nikolay Nekrasov'un şiirleri, Alexander Ostrovsky ve Anton Çehov'un dramaları ve Nikolay Gogol ve Ivan Turgenev'in ve nesirleri ile devam etmiştir. Özellikle Lev Tolstoy ve Fyodor Dostoyevski gibi çok önemli edebiyat eleştirmenleri tüm zamanların en büyük romancılarından biri olarak nitelendirildiler. Son olarak Rusya'daki tarıma baktığımız zaman Rusya'da ekili arazinin toplam alanı 2005 yılında 1.237.294 km² olarak tahmin edilmiş olup dünya dördüncüsüdür. 1999-2009 yılları arasında Rusya'da tarım istikrarlı bir büyüme göstermiştir ve ülke bir tahıl ithalatçısından
Avrupa Birliği ve ABD'den sonra 3. büyük tahıl ihracatçısı haline gelmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi, benden anlatmamı istediğiniz konuları yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni yükleyeceğim videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.